Göl kenarında ve bir ağacın altında hikayemizin akıllı yengeci yatıyordu. Herkes ona çıt çıt diye sesleniyordu. Çünkü kıskaçları çıt çıt ses çıkarıyordu. Çıt çıt sıcacık sabah güneşinin tadını çıkarıyordu ki uzaktan Kalile ve Dimne'yi konuşurken gördü. Yanına geldiler ve Dimne gülerek ve biraz alay ederek dedi. Ne kadar çok isterdim. Senin gibi rahat ve bu huzurlu yerde olmak. Balıklardan biri başını sudan çıkardı ve dalgıç maskesini yüzünden kaldırırken dedi. Ama bu huzuru Çıt Çıt'ın doğru düşüncesine borçluyuz. O hepimize gösterdi ki düşünce güçten ve yanlış inanışlardan üstündür. Düşüncenin ve aklın her zaman kaba kuvvetten üstün olduğunda şüphemiz yok. Ama hikaye nedir? Balıklar artık daha kalabalıklaşmıştı ve hep bir ağızdan dediler. Çıt Çıt sen anlat. Babalarımız ve annelerimize yaptığın o yardımı tekrar duymak istiyoruz. Lütfen. Çıt çıt elinde meyve suyu bardağıyla ve güneş gözlüğünü gözünden çıkarırken dedi. Gençlik yıllarımda bu yemyeşil ormanda ve bu küçük berrak gölde suyu temiz ve şeffaf, rengarenk balıklarla dolu yengeçler taşların üzerinde yürür, su kuşları hep başımızın üstünde uçardı. Huzurlu ve mutlu bir hayatımız vardı. Tam burada yaşlı bir balıkçıl kuşu vardı. Gençken bir gagasıyla tombul balıkları yakalar ve doyardı. Ama artık yaşlanmıştı. Ayakları titriyor, gözleri bulanıp bürüyordu ve balıkları yakalayamıyordu. Balıklar da çok kurnazlaşmıştı. Gölgesini görür görmez kaçıyorlardı. Bir gün balıkçıl kuşu su kenarında oturmuş kendi kendine üzülüyordu. İçinden dedi: "Artık avlanacak gücüm yok. Keşke geçmişten balık biriktirseydim." Biraz düşündü. Sonra yüzünü çok üzgün yaptı, başını aşağı eğdi ve inlemeye başladı. Ben onu eskiden tanıyordum. Uzaktan sesini duyunca yavaş yavaş sudan çıktım ve yanına oturdum. Sordum: "Ey eski dost, neden bu kadar üzgünsün? İnlemen insanın içini yakıyor. Söyle bakalım ne oldu?" Balıkçıl kuşu titrek sesle ve sahte gözyaşlarıyla dedi: Ey iyi yengeç! Yıllardır bu gölde yaşıyorum ve her gün sadece bir balık yiyorum. Onunla yetiniyorum. Ama bugün 2 balıkçı gördüm. Büyük ağlarla ormandan geçiyorlardı. Birbirlerine diyorlardı: "O gölün balıklarını bitirdik. Şimdi sıra bunda. 2-3 gün sonra bütün balıkları alacağız." Kendim için üzülüyorum. Çünkü artık yiyeceğim olmayacak. Ama asıl zavallı balıklar için içim yanıyor. Onların ne suçu var ki bu acımasız insanların eline düşsünler? Çok korktum. Hemen suya döndüm ve haberi balıklara anlattım. Balıklar toplanıp endişeyle konuşmaya başladılar. Büyük balıklardan biri dedi: Kuşu düşmanımızdır. Ama günde sadece bir balık yer. Balıkçılar hepimizi bir anda alır. Ondan çare istemeliyiz. O yaşlı ve bilgedir. Tüm balıklar su kenarına geldi ve balıkçı kuşunun etrafını sardılar. Yalvararak dediler: Sen hep bizden rızkını yedin. Şimdi sıra bizde. Aklından yardım alalım. Kurtuluş yolumuz nedir? Balıkçıl kuşu iyi yüzlü görünerek dedi: Gücünüz balıkçılara yetmez. Ama gezilerimde bu ormanın arkasında ve o yüksek dağın üstünde büyük ve derin bir göl var ki hiçbir balıkçı oraya ulaşamaz. Suyu o kadar temiz ve tatlı ki içinde yüzen gençleşir. Sanki cennette yaşar. Balıklar sevinçle bağırdılar: "Ama biz karada yürüyemeyiz. Sen bizi götür. Allah razı olsun." Balıkçıl kuşu önce tereddüt eder gibi yaptı. Sonra dedi: "Tamam ama zaman az. Nasıl götüreyim? Her seferinde sadece 2-3 balık alabilirim. Çünkü gücüm azaldı ve yol uzak." Balıklar çok sevindiler. Dediler: Biz bir istiridye kabuğundan kap yaparız. Her seferinde birkaçımız içine girer. Ve sen gagayla onu o göle götür. dediler. Balıkçıl kuşu kabul etti ve balıklar hemen her şeyi hazırladı. Birkaç balık kaba girdi ve uçup gittiler. Kalanlar mutlu mutlu sırasını bekledi. Birkaç gün geçti ve her dönüşünde balıkçıl kuşu diyordu: "Arkadaşlarınız yeni gölde çok mutlu ve size selam söylediler." Biz de inandık ve birer birer o hayali cennet gölüne gitmek için gönüllü olduk. Her gün birkaç balık gidiyor ve dönmüyordu. Birkaç gün böyle geçti. Ta ki bir gün balıkçıl kuştan bu sefer beni götürmesini istedim ve o da kabul etti. Ama bana kap gerekmediği için sırtına bindim. Ellerimle onu sıkı tuttum ve uçtuk. Uçtuk ve aynı tepeye ulaştık ki birden yukarıdan bakınca balık kemiklerinden bir dağ gördüm. Kuşun ne hile yaptığını anladım.
Öfkelendim ve kıskaçlarımı balıkçıl kuşunun boynuna doladım ve sıkıca sıktım. Balıkçıl kuşu boğuk sesle dedi. Merhamet et. Hata yaptım. Ama ben dedim. Hilebaz, arkadaşlarımı yedin, şimdi sıra sende. Sonra sakin sakin göle döndüm ve her şeyi balıklara anlattım. O günden sonra kendi gölümüzde huzurla yaşadık ve bir daha düşmanın ağlamasına ve vaadine güvenmedik. Kalile başını sallayarak Dimne'ye ve bütün genç balıklara dönüp dedi. Asla düşmanın sözüne ve ağlamasına güvenmeyin. Hile bazen güçten daha güçlüdür. Ama uyanıklık ve adalet her zaman kazanır. Miker ve hile kaba kuvvetten daha fazla güçtedir. Ama arkadaşlara ihanet hilebazın canını alır.